Amerika'dan herkese selamlar. Umarım herkes iyidir. Fırsatlar ülkesi yani Amerikan rüyasının doğduğu topraklar. Peki bu rüya artık bir kabusa mı dönüştü? Düşünürsek bir ülkenin nüfusunun önemli bir kısmı mali durumunun bir önceki yıla göre daha da kötüleştiğini söylüyor. Bu bir varsayım ya da benim tahminim değil. Bu Gallup'ın son anketlerinin ortaya koyduğu soğuk net bir gerçek. Son verilere göre de Amerikalıların neredeyse yarısı yani %49 kadarı ekonomik koşulları kötü olarak değerlendiriyor ve ezici bir çoğunlukta %76 civarı ekonominin daha da kötüye gittiğini düşünüyor. Özellikle bu Amerika-İsrail-İran savaşının büyük bir etkisi. Bu rakamlar bir ekonomik yavaşlamadan çok daha fazlasını anlatıyor. Orta sınıfının temelden sarsıldığını gösteren raporun ilk satırları aslında ve bugün sadece resmi rakamlardan bahsedeceğiz ve bu gerilemenin ya da kimisine göre çöküşünün arkasındaki bu üç büyük krizi ele alacağız. Üç büyük başlıkta toplamaya karar verdim. Bir türlü dizginlenemeyen bir enflasyon var. Bu tüm dünya ülkelerinde var ama Amerika'da da hissediliyor. Cüzdanları yakan benzin fiyatları ki İran Savaşı'yla her videomuzun konusu hemen hemen neredeyse benzin fiyatlarıydı ve milyonları ev sahibi olmak hayalinden vazgeçiren bu barınma krizi. Çünkü rakamlar anlatılan bu pembe tablolardan çok daha farklı bir hikaye anlatıyor. Bu videoda bu hikayeden bahsedeceğiz. Tabii ki her şeyin temelinde yatan ve aslında diğer tüm krizleri besleyen bir olgu var. Alım gücünün erozyona uğraması, yani cebimizdeki paranın her geçen gün daha az şeye yetmesi meselesi. Bu durumu en net şekilde 2020 başından bugüne yaşanan bu kümülatif enflasyonda da görebiliriz. Amerikan doları son 6 yılda alım gücünün yaklaşık %25 ve 28'ini kaybetti. Bu 2020'de 100 dolarla doldurduğunuz bir market sepetini bugün aynı ürünlerle dolması için kabaca 125-128 dolara yuvarlarsan, ki ben yuvarlamayı severim, 130 dolara ihtiyacınız olduğu anlamına geliyor. Birazcık bundan bahsedeceğiz. Yani pandemi döneminde dağıtılan bu teşvikler ve birikimler çoktan erimiş durumda. Şimdi ise Amerikalılar bu acı gerçekle yüzleşiyor. Gallup'ın son anketlerine göre de halkın en büyük endişesi sorulduğunda cevaplar arasında enflasyon ve hayat pahalılığı ezici bir üstünlükle öne çıkmış durumda. Ve kısa bir ara veriyorum. Eğer videomu beğendiyseniz, bu dakikaya kadar izlediyseniz de lütfen fikirlerinizi benimle paylaşın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın özellikle. Like atmanıza ihtiyacım var. Videomu izleyenler var ama like atmayı unutuyorsunuz. Lütfen destek olmayı unutmayın bana. Şimdi bir videoda kaldığım yerden devam ediyorum. Bu durum tüketici davranışlarını kökünden de değiştiriyor haliyle. İnsanlar artık daha ucuz market raflarına yöneliyor. Daha ucuz market markalarına yöneliyor. İndirim kuponlarını biriktirmeye zaten Amerikalılar çok seviyordu. Daha da önem vermeye başlıyorlar ve birçok kişi için ikinci bir işte çalışmak eskiden bir seçenekse şu an zorunluluk haline gelmiş durumda ve orta sınıf dediğimiz o geniş kitle artık kendini güvende hissetmiyor diyebiliriz. Aksine her ay sonunu hani nasıl sonunu getireceğini kara kara düşünüyor desek doğru olur ve şimdi gelin bu endişenin ilk ve en temel nedenine yani ilk önce enflasyon krizinin güncel rakamlarına yakından bakalım istiyorum. Bir nebze olsun kontrol altına alındığı düşünülen enflasyon yeniden tırmanışa geçti ve Amerikan ekonomisinin üzerindeki bu baskıyı arttırmış durumda. Mayıs 2026 itibariyle yıllık enflasyon 4.2'ye ulaştı ve son bir yılın en yüksek seviyelerinden birini görmüş durumda. Bu artış 2022'deki bu %9'luk zirvelerin altında, evet, ama maaşların aynı hızda artmadığı bir ortamda da orta sınıf için anlamı çok daha ağır oluyor haliyle ve bu fiyatların sadece artmadığı, artış hızının da yeniden ivme kazandığı anlamına geliyor ve enflasyonun en yapışkan ve en inatçı olduğu kalem ise gıda ve enerji fiyatları.
bunları hariç tutarak hesaplanan çekirdek enflasyon Mayıs 2026 itibariyle yıllık %3,8 seviyesinde. Bu rakam Amerikan Merkez Bankası yani Fed'in ideal hedefi olan %2'nin neredeyse 2 katı. Bu durum enflasyonun artık geçici bir sorun olmadığını, ekonominin dokusuna işlemiş yapısal bir probleme dönüştüğünü gösteriyor aslında ve bu rakamlar mutfakta ve markette ne anlama geliyor reel hayatta ve gıda enflasyonu yıllık bazda %3'ün biraz üzerinde demiştik ve enerji maliyetlerindeki artış da çok daha mühim zaten özellikle Kaliforniya için. Enerji maliyetleri yıllık bazda %12,5'lik ters bir yükseliş yaşamış durumda ve bu artışın arkasındaki en büyük nedenlerinden biri detaylarına birazdan girmeye başlayacağım videonun sonlarına doğru petrol ve benzin fiyatlarındaki elbette ki savaşın etkisiyle dalgalanmalar. Yani kısacası Amerikalılar hem karınlarını doyurmak hem de arabalarının deposunu doldurmak için her geçen gün daha fazla para harcamak zorunda kalıyor ve bu durumdan hiç memnun değiller dediğim gibi. Ve bu bizi doğrudan ikinci büyük ize getiriyor. Eğer enflasyon yavaş yavaş yakan bir ateşse benzin fiyatlarındaki bu oynaklık o ateşin üzerine dökülen bir bidon petrol diyebiliriz ve küresel piyasalardaki gerilimler ve arz endişeleri de petrol fiyatlarını yüksek seviyelerde tutmaya devam ediyor ve bunun Amerikan sokaklarındaki yansıması da bir o kadar acımasız oluyor. Amerikan Otomobil Birliği'nin güncel verilerine göre de normal benzinin ulusal ortalama fiyatı galon başına 4 dolar eşiğini aştı. 4,02 dolar civarında seyrediyor. Benim videolarım genelde San Diego'dan paylaştığım için Kaliforniya'dan da çok izleniyor. Dolayısıyla bu 4,2 doları gördüklerinde şaşırıyorlar. Çünkü neredeyse Kaliforniya'da 2 katı durumda. Fakat tekrardan altına çizeyim 4,0,2 dolar ülke genelinde ulusal ortalama fiyattır arkadaşlar ve bu psikolojik eşikte 2022'deki rekor seviyeleri hatırlatarak milyonlarca sürücü için de bir şok etkisinde. Ancak en büyük darbe Amerika'nın can damarı olan lojistik ve taşımacılık sektöründe de aynı zamanda kamyonların, tırların, trenlerin kullandığı motorin yani dizel fiyatları benzin fiyatlarından çok daha yüksek seviyelerde. Ulusal ortalama dizel fiyatı 5,16 dolar civarında ve bu sadece kamyon şoförlerine sorun değil elbette ki. Bu hepimizin sorunu çünkü taşıma maliyetleri tarladan soframıza gelen domates, fabrikadan mağazaya gelen tişörte kadar her ürünün etiket fiyatına aynı oranda zam olarak yansıyacak demek. Yani eyaletler arasındaki farklar ise durumu daha da dramatikleştiriyor dediğim gibi. Kaliforniya gibi eyaletlerde benzin fiyatları uzun süredir 5 doların üzerinde seyrediyor. Genel olarak dediğim gibi ve son verilere göre de 5,67 dolara kadar çıkmış. Bazı yerlerde daha da fazla rakamları gördük. Özellikle San Diego'da süreç içerisinde Şubat'tan beri ve Hawaii'de ise ortalama fiyat 5,57 dolarda şu an. Bugün itibariyle birçok eyalette ortalama fiyatlar 4 doların üzerinde. İnsanlar işe gitmek, çocuklarını okula bırakmak için 2 kere düşünmek zorunda kalıyor ya da ulaşım Amerikan orta sınıfı için bir maliyet kalemi olmaktan çıkıp adeta bir lükse dönüşmeye başladı. Ama asıl kabus onları aslında evde bekliyor. Bu lafımla birlikte de gelelim 3. ve belki de en acımasız krize çünkü barınma krizi. Amerika'da orta sınıfın en büyük mali endişesi ve enflasyonun en yapışkan kalemi de ev kiraları. Pandemi sonrası yaşanan ve tarihe geçen rekor kira artışları hız kesmiş olsa da fiyatları öyle bir seviyeye getirdi ki aslında uygun fiyatlı konut bulmak artık neredeyse imkansız. Rakamlar da yalan söylemez dediğim gibi her şeyi özetliyor aslında. 2020'den bu yana tek ailelik evlerin kirası %40'tan fazla. Apartman dairelerinin kirası ise yaklaşık %30 artmış durumda ve bu artışın temelinde basit bir
arz talep dengesizliği yatıyor. Rekor seviyedeki konut fiyatları ve yükselen faiz oranları da ev sahibi olmayı milyonlarca insan için neredeyse bir hayale dönüştürmüş durumda ve ev alamayan bu devasa kitle de mecburen kiralık piyasaya yöneliyor. Artan bu talep de mevcut kiralık konut stoğunu tüketiyor ve fiyatları da aynı oranda yükseltiyor ve bugün Amerika'da şehirlerde yaşamanın maliyeti gerçekten akıl almaz boyutlarda. Biraz rakamlara gidip onlara bakmak istiyorum. Şehir şehir örnek vererek. New York gibi bir metropolde tek yataklı oda ya da mütevazi bir dairenin kirası aylık $4.100 aşabiliyor. Hatta Manhattan'da da medyan kira oranı fiyatı $4.300 seviyesinde. Miami'ye bakacak olursak da 2020'den bu yana %50 yaşan artışlarla kira patlamasının sembol şehirlerinden biri haline geldi ve tek yatak odalı bir daire içinde medyan kira $2.600 üzerinde. Yani şehirdeki ortalama kira ise $2.700'a geçebiliyor. Daha uygun fiyatlı olarak bilinen şehirlere bakacak olursak onlarda da parlak değil durum. Texas'ın Houston'ı veya Georgia'nın Atlanta'sı gibi yerlerde bile merkezi konumundaki bu dairelerin kirası $2.000'a yaklaşmış durumda ve aşan kiralardan mevcut. Kısacası Amerika'da artık uygun fiyatlı bir konut bulmak neredeyse imkansız hale gelmiş durumda. Bu da bizi son ve en can alıcı soruya getiriyor. Amerika'da yaşamanın gerçek bedeli ne? Peki tüm bu krizleri alt alta topladığımızda ortaya bir fatura çıkıyor elbette. Amerika'da yaşamanın gerçek maliyetinin faturası ve son yapılan analizlerde Amerikan rüyasının matematiksel olarak nasıl zorlaştığını gözler önüne seriyor ve tek başına yaşayan ya da ortalama bir şehirde hayatını idame ettirmeye çalışan bir bireyin sadece temel ihtiyaçları olan kira, fatura, gıda ve ulaşım için ayda en az $3.500 ile $5.000 arasında bir gelire ihtiyacı oluyor. Eğer bu kişi New York veya San Francisco ya da işte bulunduğum San Diego gibi bir şehirde ise bu rakam rahatlıkla $6.000 ile $7.000 arasında fırlayabilir. Gelelim tabii ki bu videoyu izleyen çocukluğu olan ailelere. Bir çocuğunuz ve 2 yetişkin olarak çekirdek bir aileyseniz yine ortalama bir Amerikan şeklinde lüksten uzak ve sadece temel ihtiyaçlarını karşılayarak orta seviye bir yaşam sürdürebilmek için ayda en az $7.000 ile $9.500 arasında bir gelire ihtiyacınız olacak. Şimdi bu rakamları ülkenin gerçeğiyle karşılaştıracağım. Amerikan Nüfus Bürosu'na göre 2024 yılında medyan hane halkı geliri, yani ülkedeki tüm hanelerin yarısının daha az, yarısının daha fazla kazandığı gelir seviyesi olacak ve yıllık yaklaşık $83.730. Bu aylık vergiler kesilmeden önce yaklaşık brüt olarak $6.978 denk geliyor ve zorunlu vergiler düşünüldüğünde de ki vergi sistemi Amerika'da çok daha farklı ise ailenin eline net $5.300 ve $5.500 civarında bir para kalabiliyor. Yani gördüğünüz gibi matematik ortada, temel giderlerin $7.000 aştığı bir senaryoda medyan gelire sahip bir Amerikan ailesinin kazandığı para birçok şehirde artık orta seviye bir yaşam sürmeye dahi yetmiyor diyebiliriz. Ve bu aile ya da az güvenli bir mahallede yaşamak ya da çocuklarının eğitiminden kısmak ya da sağlık harcamalarını ertelemek zorunda kalabilir. Çünkü burada iyi bir okula gitmek istiyorsanız da o mahallenin kiraları aynı oranda artabiliyor. Yani 2 kişinin çalıştığı bir hanede bile ay sonunu getirmek bir mücadeleye dönüşmüş durumda. Biliyorum çoğu Türkiye'den izleyen izleyicilerim bunu yorumlarda bazen görebiliyorum çünkü. Acımasızca yorumlarda görebiliyorum ama sonuçta burada da çalışıyoruz. Burada da para kazanmak için, iyi bir hayat yaşayabilmek için emek sarf ediyoruz. Dolayısıyla bu videoda Amerikan gerçekleri olacak. İzlediğinizde anlayacağınızı düşünüyorum. İşte bu Amerika'daki orta sınıfın çöküşü tam olarak bu hesapta gizli. Rakamların anlattığı hikaye de bu kadar net ve bu kadar zor arkadaşlar. Bu rakamlar sarsıcı. Her ülke için sarsıcı. Peki bu videoyu Amerika'dan izleyen Türkler için
Amerika'da yaşayan izleyicilerimiz için bu rakamlar sizin yaşadığınız şehirdeki gerçeklerle örtüşüyor mu? Bunu da merak ediyorum. Çünkü ben ortalama olarak hesapladım bunları. Belki daha fazla ya da daha uyguna yaşayanlar da olabilir. Tabii ki Amerika'da, özellikle Kaliforniya'da odalarını kiralayan ve bir nebze de olsa kira fiyatlarının daha makul olduğu sistemler de var. Çoğu insan burada evindeki odaları kiralayabiliyor. Dolayısıyla kirasını daha hafife indirmiş olabiliyor. Ve enflasyon, benzin ve özellikle kira maliyetleri sizin hayatınızı etkiliyor mu? Ve lütfen deneyimlerinizi, gözlemlerinizi ve hikayelerinizi aşağıdaki yorumlarda bekliyorum. Lütfen benimle paylaşın. Bu tarz analizleri de beğendiyseniz like atmayı, yorum bırakmayı özellikle ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevdiğiniz arkadaşlarınızla da paylaşmayı es geçmeyin. Desteğinize her zamankinden daha fazla ihtiyacım var ve yılın başında sorduğum o provokatif soruya da geri döneceğim. Amerika'da yaşam bitiyor mu? Orta sınıfın mücadelesi, orta sınıf eriyor mu? Cevap kelimenin tam anlamıyla hayır, ama çok daha karmaşık ve endişe verici bir dönüşümü işaret ediyor bence. Bu benim cevabım. Sizin cevabınızı da merak ediyorum. Ve bence hayat burada da zorlaşıyor. Amerikan rüyasını inşa eden, en temel direkt olan, yani orta sınıf için ulaşılabilir ve sürdürülebilir bir yaşam hızla imkansızlaşıyor diye okuyorum ben burada yaşayan biri olarak. Ve bugün rakamlarla gördüğünüz tablonun açık olduğunu düşünüyorum. %2'lik bir hedefin oldukça üzerinde seyreden inatçı bir enflasyon var. $4 sınırını aşan ve lojistiği titreyen benzin fiyatları var, market fiyatları var dolayısıyla. Ve pandemi sonrası dönemde patlayan, milyonları çaresiz bırakan bir barınma krizi var. Özellikle Kaliforniya'da. Bu üç devasa mali baskı birleştiğinde de Amerikan orta sınıfının alım gücünün ve gelecek umutlarının da zorladığını düşünüyorum. Artık mesele çok çalışıp daha iyi bir hayata sahip olmak değil bence. Mesela artık 2 işte çalışıp yine de kirayı, faturayı ve market masraflarını denk getirebilme mücadelesine dönüşmüş durumda. Amerikan rüyası artık bence belirli bir gelir seviyesinin üzerindekilerin satın alabileceği pahalı bir lüks hayata dönüşmüş durumda. Yani bu denklem çözülmediği sürece de orta sınıfın her ülkede olduğu gibi çöküşünü izliyor olacağız ve her yıl yeni ve daha endişe verici rakamlar devam edecek gibi görünüyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.